Merhaba arkadaşlar, Melbourne'de Albert Park'tan hepinize selamlar. Bu video için bu parkı özel olarak seçtim. Sebebini videonun ilerleyen kısmında anlayacaksınız. Fakat başlamadan önce Albert Park'ı kısaca tanıyalım. Melbourne şehir merkezinin 4 kilometre kadar güneyinde bulunan Albert Park ve civarı ilk olarak insanlık tarihinin bilinen en eski ırklarından biri olan aborjinler tarafından 40 bin yıl önceye dayanan bir tarihte mesken edinilmiş. Aslında nehrin aşağı tarafında zemin bataklıklardan ve göletlerden oluşuyor. Avrupalılar ilk olarak Melbourne kıyılarına vardıklarında aborjinler bu tarafa çekilmişler ve bir süre kendi arka bahçeleri olan bu bataklıklar içinde yaşamışlar. Fakat sonra şehir bu tarafa doğru genişlemeye başlamış ve maalesef onlar da daha uzaklara gitmek zorunda kalmışlar. Buranın ismi 1864'te dönemin kraliçesi Queen Victoria'nın eşi Prens Albert adına verilmiş. Bu civardaki sokaklarda, caddelerin isimlerinde, mizampajında ve altyapısında İngiltere'nin izlerini çok yoğun bir şekilde görebilirsiniz. Aynı zamanda yakından takip edenler bilirler, Formula 1 yarışları buradaki yapay gölün etrafında yapılıyor. Yılın 51 haftası halka açık bir park burası. Yani Formula 1 pistinin olduğu caddeler normal cadde. Arabanızla dolaşabiliyorsunuz. Geri kalan bir haftada burası Formula 1 pistine dönüşüyor. Şimdi gel gelelim Avustralya'da İslamiyet'in ilk izlerine. Tarihsel kaynaklara göre öyle Avustralya'yı ilk keşfedenler Avrupalılar değil. Endonezya'nın Makassar şehrindeki Müslüman balıkçılar 4 ila 500 yıl önce Avustralya'nın kuzeyine her yıl gelip aborjinlerle deniz hıyarı ticareti yaparlarmış. Endonezyalılar bu deniz canlısını afiyetle yiyen ve hala da yemekte olan Çinlilere satarlarmış. Aynı zamanda bu hayvanın Çin tıpında da kullanıldığını belirtelim. Bazı kaynaklar bu ticaretin sürdüğü dönemlerde arada sırada anlaşmazlıklar yaşandığını ve iki taraflı şiddete başvurulduğunu da söylüyor. Ama aborjinler bunu kesinlikle Avrupalıların istilasından ayrı tutuyorlar. Ticari bir anlaşmazlık olarak zamanında olmuş bitmiş bir şey olarak gördüklerini ifade eden metinleri okudum. Monash Üniversitesi'nde antropolojist olan Profesör John Bradley'e göre aborjinlerle Endonezyalı Müslümanlar arasındaki ticaret başarılı ve iki tarafın da fayda sağladığı bir ticaretti. Tamamen adil bir şekilde beraber ticaret yaptılar. Aralarında ırkçılığın veya ırkçı bir politikanın olduğuna dair hiçbir iz yok diyor. BBC'nin internet sitesinde çıkan bir habere göre İngilterelilerin Avustralya'ya gelişiyle alakalı şöyle bir karşılaştırma yapılmış. Britanyalılar Endonezyalı balıkçıların tam tersine bir politika izlediler. Ülkeyi Terra Nullius olarak tanımladılar, yani kimseye ait olmayan yer. Böylece ülkede yaşayan yerlilerle herhangi bir anlaşma yapmadan ve onları resmi olarak tanımadan ülkeyi kolonileştirmeye ve sömürmeye başladılar. Burada yaptığım şey Müslümanlık ve Hristiyanlık karşılaştırması değil arkadaşlar. Endonezyalı Müslüman balıkçılarla İngiltere Kraliyet Devleti'nin karşılaştırması. Aborjinlere yaşatılan acı olayları insanlığın ve yeryüzündeki hemen hemen bütün devletlerin bir açgözlülüğü olarak görüyorum ben. Ebu Musa'dan rivayet edilen bir hadiste Peygamber Efendimiz iki Müslüman birbirlerini öldürmek için kılıç çekmişlerse ölen de öldüren de cehennemdedir diyor. Sahabeler soruyor, ya Resulallah, hani öldüreni anladık da ölen niçin cehennemde? Diyor ki Efendimiz, o ölmeseydi arkadaşını öldürecekti. Dolayısıyla o kolonileştirmeseydi bu yarışta bir başka devlet gelip aynı kolonizasyonu yapacaktı. Bence bütün bir insanlığın ayıbı burada yaşanmış olan şeyler. Her neyse asıl konumuza dönelim. Bu Makassarlı deniz tacirlerinin bazıları Avustralya'da kalıp aborjin kadınlarla evlenmeye başlayınca kalıcı bir İslam etkisi Avustralya'nın kuzeyinde yer edinmeye başlıyor. Eğer Arnhem bölgesinin kuzeydoğusuna giderseniz şarkılarda, resimlerde, danslarda ve cenaze törenlerinde İslamiyet'in izlerini görebilirsiniz, diyor John Bradley. Ve devam ediyor. Aborjinlerin bu türlü ritüelleri başka bir yerden aldığı açıkça görülüyor. Dil bilim analizine girdiğiniz zaman sözlerinde Allah'a dair ilahileri fark edebiliyorsunuz. En azından Allah'a yapılan bazı duaların izlerine rastlıyorsunuz. Fakat bu izler ancak dil bilimcilerin ve antropologların tartışabileceği izler arkadaşlar. Onlar muhtemelen belli bir proses takip ediyorlar ve kelimelerin nereden ve nasıl türediğini araştırıyorlar. Mesela özellikle cenazelerde kendisine dua ettikleri bir figür var ve bu figüre Valitha Valitha diye sesleniyorlar. Bir kısım akademisyenler bu kelimelerin Endonezyalı balıkçılardan kalma
Allahu Teala'dan alındığını iddia ediyor. Bir diğer kısmı bunu basitleştirme olarak görüyor ve muhtemelen gökyüzünde Allah'a çok benzer sıfatları olan bir figüre sesleniyorlardı diyorlar. Bunların dışında yine dua ederken batıya, Kabe tarafına dönme, aynı zamanda secde pozisyonunda dua etmeleri gibi şeyler de hala kültürlerinde var bu kuzeydeki bazı kabilelerin. Fakat bunları hemen kesinlikle İslamiyet'e işaret ediyor diye kabul etmemek lazım. Çünkü bu yaklaşımları eleştiren akademisyenler de var. Hangisi doğru olursa olsun bir gerçek var. Endonezya'dan balık ve deniz hıyarı ticareti için kuzey kıyılarına gelen Müslümanlar, Avustralyalı aborjinlerin o ana dek ilişki kurduğu ilk yabancı halk olmuş. Ve bu insanlar aborjinlerle evlenip Avustralya'da bir İslam mirası bırakmışlar. Griffith Üniversitesi'nde Profesör Regina Ganta tam olarak şunları yazmış makalesinde. Aralarındaki bu ticari kontrat, Kuzey Avustralya kabilelerinden biri olan Yolnuluların dilinde, sanatında, hikayelerinde ve mutfaklarında tesirini göstermektedir. Fakat maalesef bu ticaret 1906'da çıkan bir kanun üzerine, ki kanun aborjinlerin beyaz olmayan ırklarla ticaret yapmasını çok zorlaştıran bir kanun. Çok yüksek vergiler ve kısıtlamalar getiriyorlar ve bu ticaret bitiyor. Ona rağmen bakın aradan 115 yıl geçmiş, hala Kuzey Avustralya'daki yerli halk Makasarlı balıkçılarla olan tarihsel bağlarını anmak için her yıl kutlama günleri yapmaya devam ediyorlar. Dolayısıyla bu kutlamaları iki taraflı güven ve saygı atmosferine bağlıyorum ben. Yani bazı akademisyenlerin bahsettiği vahşet dolu ilişkinin doğru olmadığını söyleyebiliriz. Müslümanlar ve aborjinler arasındaki ilişki yalnızca bu balıkçılarla yapılan ticaretle sınırlı değil. 1800'lü yılların ikinci yarısında denizden değerli madenleri çıkaran şirketler Güneydoğu Asya'dan Malezyalıları sözleşmeli işçi olarak getirmiş. 1800 kadar Malay dalgıç bu şirketler için çalışmışlar. Geldikleri yerde bugün Broome olarak bilinen, kendisine en yakın şehre binlerce kilometre uzakta olan bir kasaba. Aynen Endonezyalılar gibi Malaylar arasında da tek tük de olsa burada kalıp aborjin halkla evlenenler olmuş. Zaten Kuzey Avustralya'da aborjin olup da soyadı Hasan veya Khan olan insanlar var. Bu insanlar zamanında Müslümanlarla evlenen aborjinlerin torunları. Tabii Endonezyalı ve Malay Müslümanlar bir grup olarak geldikleri için kendilerini muhafaza edebilmişler. Ama İngiltere'nin buraya ayak basmasından sonra tek tük gelen Müslümanlar da olmuş. Mesela çok ilginç, 1802 yılında yapılan sayımlarda dini Muhammedi olarak tanımlanan kişiler mevcut. Aynı zamanda biliyorsunuz Avustralya aslında kraliçenin hapishanesi olarak kullanılmış. 1788'den sonra 80 yıl boyunca yaklaşık 162 bin mahkum Avustralya'ya sürülüyor. Açık hava cezaevi gibi bir şey. Yani bunların arasında da Müslümanlar vardı. Yine 1796 yılında yani Kaptan Cook'un Avustralya kıyılarını keşfetmesinin 26. yılında Yeni Zelanda yakınlarında bir hapishane olarak kullanılan Norfolk adasındaki gemilerde çalışan Müslümanlardan bahsediliyor. İşleri bitince hemen hepsi Tazmanya'ya taşınmış. 2006 yılında Norfolk adasında yapılan sayımlarda sadece 6 kişi kendisini Hristiyan olmayan diye nitelendirmiş ama hangi dinden olduklarını bilmiyoruz. Yani o gemilerde çalışan Müslümanların o adada ya kaybolup gittiğini yahut tamamen Tazmanya'ya göç ettikleri sonucunu çıkarabiliriz. Endonezyalı ve Malay Müslümanlar ticari amaçla gele dursun. Bu arada çok ilginç bir şey oluyor arkadaşlar. Haritaya bakarsanız açıkça görebilirsiniz. Avustralya'nın kıyıları yaşamaya elverişli ama orta kesimi tamamen çöl. Yani deniz yolculuğu dışında insanlar bir şehirden diğerine gidememişler uzun süre. Bu çölleri keşfetmek ve ticaret mallarını yükleyip taşımak için 1840'ta ilk defa Avustralya'ya yurt dışından develer getiriliyor. Fakat bakıyorlar ki sadece deve getirmekle olmuyor. Bunların dilinden anlayan dayanıklı deveciler de lazım. 1860'tan 1900'lü yılların başlarına kadar öbek öbek toplamda 4000 Müslüman Afgan deveci, ki Afgan derken o zamanki Afgan devletinde Hindistan ve Pakistan'ın da bir kısmı olduğunu düşünün. Toplamda 10 ila 12 bin deveyi gemilere yükleyip Avustralya'ya geliyorlar. Ve bu çöllerde uzun süre haritalama çalışması yapıyorlar. Bayağı bir şey keşfediyorlar. Hatta Avustralya'nın meşhur Uluru kayalıkları da dahil. Şu anda Avustralya'daki şehirler arası demiryollarının rotaları bu deveciler tarafından belirlenmiş. Ardından demiryolu inşaatlarında da çalışıyorlar. Mesela kuş uçmaz, kervan geçmez. Avustralya çölünün orta yeri diyebileceğimiz bir yerleşim yeri olan
Alice Springs'de bir Afgan camisi var. O zamanlardan kalma bir mirasın neticesi. İlk kurdukları cami ise resmen çölün derinliklerinde bir yerde. Marie ismindeki bir kasabada açılmış. Çok basit bir yapı. Bana Mescid-i Nebevi'nin anlatılan ilk halini hatırlatıyor. Şu anda ekranda gördüğünüz gibi kütüklerle ve çamurla desteklenmiş, saz ve kamışlarla çatısı oluşturulmuş bir yapı. Gördüğünüz mescid aslında bu ilk mescidin bir replikası, kopyası olarak yapılmış ve anıt olarak duruyor. Bu devecilerin özellikle kuzey-güney rotasında çalışırken basit imkanlarla hazırlanmış 100 kadar mescit inşa ettikleri tahmin ediliyor. Günümüzde hala kullanılan en eski camiyi soracak olursanız 1889'da bitirilen Adelaide Camisi. Adelaide şehrinin merkezinde hala vakit namazlarınızı eda edebileceğiniz bir cami. Şu an bu devecilerin açtığı demir yolları halen kullanımda ve en meşhur olanlarından birinin ismi kuzey ve güneyi birleştiren Gan Demiryolu. İsminden ve logosundan da anlaşılacağı üzere Afganlara ithafen bu isim ve logo belirlenmiş. 1920'lerde motorlu araçların yaygınlaşmasıyla hayvanlara olan bağlılık azaldığı için Afgan devecilerin etkisi de azalmış. Hatta şimdi ahirete göçmüş yaşlı bir zattan dinlemiştim. Bu devecilerden son kalan birkaç kişi 1968 yılında Türklerin ilk defa çalışmak için toplu şekilde Avustralya'ya geldiği sırada onları havaalanında karşılamış. Tabii ülkesini terk ettiği dönemde hala Osmanlı Devleti olarak bildiği, hatta kendisini tebaası olarak kabul ettiği bir memleketten gelen insanlar, fakat gözleri görmüyormuş yaşlılıktan dolayı. Türkler uçaktan inerken boyları uzun mu, başlarında fes var mı gibi sorular sormuş. Biz yıllardır onları bekliyorduk gibi sözler sarf etmiş. Tabii hayalini kurduğu insanlarla gelen kişiler arasında ne kadar benzerlik vardı bilmiyorum. Ama öyle bir özlemi olduğunu ifade etmiş. Her neyse arkadaşlar, şimdi gelelim ben bu parka niçin geldim? Bu parkın sembolik bir değeri var. Hem Avustralya'ya göç etmiş Avrupalılar için, hem Avustralya'nın yerli halkı için, hem de Müslümanlar için. Evet, Müslümanlar için de sembolik. Çünkü Avustralya'da kayıt altına alınmış ilk cemaatle namaz ve İslami bir ritüel bu parkta yapılmış. Tarih 23 Temmuz 1884. 70 kadar Müslüman Albert Park'a gelip bayram namazını eda etmişler ve ardından kurbanlarını kesmişler. Gelin hep beraber tarihin tozlu sayfalarında kalmış bir gazete küpürünü okuyup videomuzu sonlandıralım. Melbourne'de Muhammedi Bayramı. Muhammedilerin bayramı 23 Temmuz'da Melbourne'de kutlandı. Muhammed'in yolundan giden yaklaşık 70 kişi seremonide yer aldı. 10 kadar fayton ile Albert Park'a gelen Muhammediler gelir gelmez ibadet hazırlıklarına başladı. Önce gölete gidip ayaklarını, ağızlarını, ellerini ve yüzlerini yıkadılar. Daha sonra tramvay yolunun yanında bir yeşillik bulup yön saptaması yaptıktan sonra yüzlerini batıya dönerek ibadete hazırlandılar. Üzerinde çok güzel işlemeli bir örtünün olduğu kürsü ibadet alanına yerleştirildi ve Kur'an okunmaya başlandı. Sonra yere birkaç örtü serip botlarını çıkardılar. Serdikleri çarşafların üzerinde 3 saf olarak dizildiler. İmam onların biraz önünde durdu ve melodili bir şekilde Allahu Ekber dedi. Bu sözün hemen ardından hepsi çok saygılı bir şekilde kamburcasına imamın arkasında durdular. Yaklaşık 1 dakika boyunca dua edildi. Sadece başlarındaki imam dua ediyordu. Sonra dizlerinin üzerine eğildiler ve hemen ardından secdeye kapandılar. İmam dualarına, Muhammediler de imamın arkasında durmaya devam etti. Bu böyle yarım saat sürdü. Sonra oturdular. İmam yerini bir başkasına bıraktı ve gelen kişi getirdikleri kürsünün üzerine çıkıp diğerlerine doğru döndü. Yarım saat kadar melodili bir şekilde Kur'an'dan seçilmiş bazı parçalar okundu. Bütün bunlardan sonra hep beraber 2 dakika kadar dua ettiler ve seremoniyi bitirdiler. Birbirlerini Muhammedilerin kucakladığı gibi kucakladılar. Kucaklarken takip ettikleri yöntem bile ayrıydı. Hint kökenli bazı üst düzey insanlar bu kucaklama işinde usta gibiydiler. Gülümseyerek birbirlerine yaklaştılar ve bellerinden tuttular. Önce sol omuzlarını, sonra da sağ omuzlarına değdirecek şekilde birbirleri üzerine eğildiler ve sonra sarılmayı bırakıp birbirlerine sevgi dolu gözlerle baktılar. 10-15 dakika süren bu tebrikleşmeden sonra botlarını giydiler, yere serdikleri çarşafları toplayıp faytonlarına geri döndüler. Aralarından birkaçı Sandridge'e kadar gidip satın aldıkları 2 keçiyi namaz kıldıkları yere getirdi. Hayvanları kurban ettikten sonra cesetlerini evlerine götürdüler.
Hepsi Hint kostümleri giyinmişti. Başlarındaki şapkaları ve türbanları çıkarmadılar ama ayakkabılarını çıkardılar. İmam, Kaşmir keçisinin kılından yapılmış geniş bir pelerin giyinmişti. Seremoninin başından sonuna kadar Müslümanlar müthiş bir saygı ve huşu içindeydi.